göç etmek kolay değil arkadaşlar. Genç kesimde işsizlik oranı çok yüksek. Maalesef İspanya'da cepçilik çok fazla oluyor arkadaşlar. Randevu işleri mafyanın eline düşmüş durumda. İspanya'da yemek kültürü bence çok güzel. İspanya'da size İspanyollar yardımcı olacaktır. Göçmen olarak da ev kiralamanın birkaç farklı zorluğu var. İspanya'da bol resmi tatil var. Sağlık sistemi, yemek kültürü, tamir ve tadilat işleri, yaşam tarzı ve sosyal hayat. Ve İspanya'yı da çok sevdik. Hola, herkese merhaba. Ben Büşra, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Eşim Ali ile birlikte 2 yıldır İspanya, Madrid'de yaşıyorum. İspanya ile ilgili deneyimlerimiz çok merak ediliyor. Bununla ilgili sorular alıyoruz. O yüzden bu videoyu çekmeye karar verdik. İspanya hakkında sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeylerden bugün birazcık bahsedeceğiz. Haydi videomuza başlayalım. Şimdi sana bazı başlıklar vereceğim. Hem sevdiğimiz hem de sevmediğimiz özelliklerden. Tamamdır. İlk başlığı veriyorum. İklim. İklim en sevdiğim özelliklerinden birisi İspanya'nın. Çünkü yaz kış güneşi görebiliyorsunuz. Yani aynı Türkiye'deki gibi. Tabii ki bölgesel olarak değişiyor. Güneyi farklı, kuzeyi farklı ama genel olarak İspanya'da diğer Avrupa ülkelerine göre güneşi bol görmek mümkün. Ben Temmuz doğumluyum. Havanın soğuk olup sıcak olmaması önemli değil. Güneşi her zaman görmem gerekiyor motive olmak için. O yüzden İspanya'nın bu özelliğini çok seviyorum. Sadece Ağustos ayında, Temmuz'da da olabilir ama özellikle Ağustos ayında aşırı sıcaklar olabiliyor. Madrid 40 derecelere ulaşıyor Ağustos ayında. Güney de yine aynı şekilde sıcak oluyor Fas'a yakın olduğu için. Bu dezavantajı olabilir ama sadece bir ay sürüyor ve tüm Ağustos boyunca zaten İspanyollar kapatıyorlar her yeri ve bir ay boyunca tatil yapıyorlar. Şimdi kötü alalım bir tane Ali. Şimdi ilk kötü yanı söylüyorum. Bürokrasi ve resmi işlemler. Bu en tatsız konulardan birisi bizim için. Bürokrasi ve resmi işlemler İspanya'da çok yavaş ilerliyor arkadaşlar. Hem işlemlerin süresi uzun, gerçekten yavaş ilerliyor. Hem de kimlik randevusu ya da ehliyet randevusu gibi randevu bulma işlemleri de ekstra uzatıyor süreci. Randevu bulamıyorsunuz ve maalesef randevu işleri mafyanın eline düşmüş durumda. Resmen parayla randevu istediğinizde size anında o gün içerisinde atıyorum bir belediye işleminiz, bir polis randevunuz varsa anında bulabiliyor. Ama siz kendiniz para ödemeden, bir mafyaya düşmeden randevu almak istediğinizde maalesef alamıyorsunuz. Aylar sürebiliyor. Bir de birçok Avrupa ülkesine göre, hatta İngiltere'ye göre oturum ve vatandaşlık yılları çok uzun. Vatandaşlığı 10 yılda veriyor arkadaşlar. İspanya 10 yıldan sonra da hemen almıyorsunuz, başvuruyorsunuz. Başvuru süreci, işlemler vesaire derken 11-12 yılı bulabiliyor. Oturum izni ise 5 yıl boyunca İspanya'da yaşamanızı şart koşuyor. 5 yıldan sonra süresiz oturum alabiliyorsunuz. Bu birçok ülkeye göre uzun bir süreç. Sanırım sadece Latin ülkelerine bazı avantajlar, esneklikler varmış ama bizler için bu süreç çok uzun ve bu da çok üzücü. Evet, hemen sıradakini alalım. Şimdi senin çok sevdiğine emin olduğum bir özellik geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Yemek kültürü. Yemek kültürü İspanya'da güzel. Tabii ki ülkemizin yemek kültürü ve çeşitliliği kadar birçok ülkede yok bence. Ama bunu bir kenara ayırırsak İspanya'da yemek kültürü bence çok güzel. Çünkü İspanya'nın yemekleri gerçekten lezzetli oluyor. Özellikle deniz ürünlerine ulaşım kolay ve bir o kadar da lezzetli ve fiyatları da bizim ülkemize göre uygun. Ne yalan söyleyeyim. Ben deniz ürününü Türkiye'de yemediğimden çok daha fazla, çok daha kolay erişilebilir bir şekilde İspanya'da yemeye başladım. İşte ahtapotudur, kalamarıdır, karidesidir. Rahatlıkla yiyebiliyorsunuz ve zaten de çok seviyorlar. Onun dışında dışarıda yemek uygun fiyatlı. Yani tabii neye göre kıyasladığınıza göre değişir. Ama lüks bir restoranda da işte atıyorum sıradan bir tapas barda da fiyatlar arasında inanılmaz bir uçurum olmuyor arkadaşlar. Türkiye'de atıyorum işte çok daha lüks bir yere gitmek gerçekten bir lüksken burada rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Michelin yıldızlı bir restorana gidiyorsanız fiyatlar tabii ki çok daha uçuk olabiliyor ama bahsettiğim fiyat fark oranı. Yemek kültürüyle ilgili en sevdiğim şey paylaşımlı yemek kültürü. Ortaya bir tane bir şey söylüyorsunuz ve onu 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi paylaşıyorsunuz ve saatlerce o küçücük yemeği yiyebiliyorlar. Biz Ali ile ilk geldiğimizde
burada yani özellikle ikimiz de ana menüleri birer tane söylüyorduk ve fazla gelmesine rağmen böyle bir alışkanlığımız vardı. Çünkü Türkiye'de biz bir taneyi paylaşacağız dediğinizde maalesef hoş karşılanmıyor. Yani paranız olsun ya da olmasın size hoş bakmıyorlar. Restorandakilerin tavrı değişiyor. Ama burada öyle bir şey yok. Hatta bazen lüks restoranda bile olsanız 2 farklı şey söylediğimizde ya da 3 emin misiniz porsiyonlarımız büyük diye uyarabiliyorlar. Paylaşımlı yemek kültürü burada bence çok güzel. Olumsuz alalım hemen. Hemen geliyor. İş fırsatları ve maaşlar. İş fırsatları ve maaşlar konusu biraz üzücü İspanya'da. Çünkü genç kesimde işsizlik oranı çok yüksek. Hollanda, Almanya, Fransa gibi ülkelere göre maalesef asgari ücret de düşük ve bazı sektörlerde maalesef iş bulmakta zor. İspanyol gençler özellikle iş bulmak için diğer ülkelere gidiyorlar, göç ediyorlar. Biraz yürüyelim istersen. Olur, yürüyelim. Tamam. Ben de bu sırada yeni konumuzu vereyim. Yaşam tarzı ve sosyal hayat. Yaşam tarzı ve sosyal hayat İspanya'da sevdiğim konulardan bir tanesi. Çünkü İspanyollar sosyal yaşama gerçekten önem veriyorlar. Dışarıda vakit geçirmeyi çok seviyorlar. Özellikle akşam saatlerinde birçok Avrupa ülkesinde akşam 5'ten 6'dan sonra mağazalar kapanırken, restoranlar kapanırken yani hayat yavaşlarken İspanya'da hayat tam tersine canlanmaya başlıyor. Arkadaşlarıyla buluşup dışarıda vakit geçiriyorlar, yemek yiyorlar. Spora çok önem veriyorlar. Yani 70 yaşındaki, 80 yaşındaki teyze ve amcalardan tutun küçücük çocuklara kadar hep dışarıda parklardalar yaz kış. Sürekli spor yapıyorlar. Ben komik bir şey anlatmak istiyorum. İspanya'da geçen yıl 15 günlük bir fizik tedavi aldım belimden. Yürüyerek gideyim spor olsun diye fizik tedaviden çıkıp eve giderken bir grup spor yapan insan gördüm. Ali'ye anlattım hatta. Utandım. Çünkü hepsi 70 yaş üzerinde bir grup başlarında genç bir hocayla birlikte spor hareketleri yaparak güne başlamışlardı. Ben fizikten dönerken aileleriyle vakit geçirmeyi çok seviyorlar. Dışarıda olsun, evde olsun hiç fark etmez. Arkadaşları zaten hep birlikteler. Ev partilerine de çok önem veriyorlar. Evde partiler yapıyorlar. İspanya'da çocuklar erken yatar diye bir kural yok. Çocuklar bu partilerde ailelerle birlikte oluyor. Bir odaya girdiğinizde orada uyuyan bir çocuk ya da kenarda partide büyük kalabalığın arasında kendi kendine oynayan bir çocuk görebiliyorsunuz. Çocuklar da sosyal hayatın, gece hayatının da içindeler. Bir de özellikle Madrid'de, yani bu küçük kasabalarda değişiyor olabilir. Madrid ve Barcelona gibi şehirlerde klaplar gece yarısına kadar açık oluyor. Gece hayatına da önem veriyorlar. Mesai sonralarında iş telefonlarına ve iş mesajlarına sektöre göre değişiklik göstermekle birlikte bakmıyorlar. Sosyal yaşama ve bireyselliğe önem verdikleri için. Şu özellikle hoşuma gidiyor. İspanya'da bol bol resmi tatil var. Birçoğu ülke genelinde resmi tatil, bazıları da şehirlere göre yani şehirlerin yerel bayramlarına göre olan tatiller. Bazen Madrid tatilken Barcelona tatil olmayabiliyor. O yüzden bir yılın birçok gününde tatil yapıyorlar. Bir de birçok festival oluyor ve bu festivaller halka açık oluyor. Yani konserler, etkinlikler, gösteriler. Bizim özellikle Ali'yle gitmediğimiz ücretsiz etkinlik yok ve hepsi de görkemli bir şekilde kostümlerle, şovlarla kutlanıyor. Ücretsiz olarak bunlara ulaşabiliyor olmak da çok güzel. Olumsuz alalım. Şimdiki başlık ev kiraları. Maalesef kötü konulardan bir tanesine geldik. Özellikle Madrid ve Barcelona gibi şehirlerde ev kiraları yüksek arkadaşlar. Bununla ilgili İspanyollar da şikayetçi, göçmenler de şikayetçi. Hatta İspanyollar bununla ilgili bu sene hem Barcelona'da hem de Madrid'de birçok eylem yaptılar. Bir de göçmen olarak da ev kiralamanın birkaç farklı zorluğu var. Birincisi bizdeki memur olsun kafasında buradaki yaşlı ev sahipleri de düşünebiliyor. Bir ev beğendiniz diyelim, o evi hemen tutamıyorsunuz. Çünkü ev sahipleri size vermeyebiliyor. Atıyorum bankada para da gösterseniz, bir yıl peşinde vereyim deseniz buna ikna olmayabiliyor bazı ev sahipleri. Çünkü burada yasalar kiracıyı çok koruyormuş ve o yüzden seçici olabiliyorlar. Biz bir evi çok beğenmiştik. Tam anlaşma aşamasındaydık buraya gelmeden önce. Son anda vazgeçti. Sonra başka bir evde de bizden
Zaten 2 depozito istemişti. 3. bir depozitoyu kendini garantilemek için fazladan istemişti. Onu da tutmamıştık gibi sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Buldunuz, beğendiniz diye ev sahibi size anlaşsanız bile son dakikada vermeyebiliyor. Ev bulma süreçlerinde biraz gerçekten biz de çok zorlandık en başta ama pes etmeyin, gönlünüze göre ev veya ev sahibi bulabiliyorsunuz. Bu sizi yıldırmasın. Sağlık sistemi. Sağlık sistemi biz en azından güzel tecrübe ettik. Kaliteli doktorları var diye biliyorum. Biz de 2 yıl boyunca birçok kere sağlık hizmeti almak durumunda kaldık. Ve doktorların yaklaşımı, yani biz hiç kötü bir deneyim yaşamadık çok şükür şu ana kadar. Doktorların yaklaşımı da bir o kadar iyiydi. Özellikle ben 2 gün önce diş dolgusu yaptırdım. Ailemden görmediğim şefkati bu doktordan gördüm diyebilirim. Gerçekten çok özenli, çok dikkatli. İğne fobimi yendirecek kadar güzel bir hizmet verdi bana. Benim en çok korktuğum şey buraya gelirken, burada yaşamaya başlarken sağlıktı. Çünkü hem iletişim zor, İspanyolcayı biz yeni öğreniyoruz, hem de bilmiyorsun. Zaten Türkiye'de bile, kendi ülkende bile sağlıkla ilgili şeylerden insan tedirgin olurken başka bir ülkeye göçmekle ilgili benim en çok tereddüt ettiğim şeydi sağlık. Ama en azından şu ana kadar çok şükür iyi tecrübe ettik diyebilirim. Sadece bazı yorumlar görüyorum, yani birçok ülkede de olduğu gibi bazen devlet hastanelerinde randevu bulmakla ilgili sıkıntılar olabiliyormuş. Bazı doktorlarla ilgili kötü yorumlar olabilir. İyi yorumlar da var. Yani bu sağlık hizmetinde iyi ve kötü durum zaten oluyor. Ama erişim olarak, sağlığa erişim olarak, sosyal devlet olarak iyi diyebiliyorum. Hemen başlık alalım. Şimdi olumsuz bir başlık veriyorum sana. İngilizce kullanımı diyeceğim. Etrafımızı sardılar Nereden şu an. geldiniz? Çok tatlı. Hayır, acaba yem mi veriyoruz sandılar? Yanlış Bilmem. alarm resmen. Neyse biz devam edelim. Evet, dil kullanımı demiştik. Dil kullanımıyla ilgili ya aslında olumsuz gibi görünen ama idare edebildiğiniz bence bir konu. Özellikle büyük şehirlerde değilsiniz ki büyük şehirlerde bile İngilizce bilme oranı düşük İspanyollarda ve panik olabiliyorlar İngilizce ile ilgili bir şey duyduklarında. Ama tabii ki Madrid ve Barcelona gibi şehirlerde İngilizce kullanımı biraz daha var. Ama diğer şehirlerde çok daha az. Bu yüzden İspanyolca bilmiyorsanız sadece İngilizce ile bu işi devam ettirecekseniz yani günlük sosyal yaşamınızı restoranda vesaire rahatlıkla sürdürebilirsiniz ama belki devlet işlerinde, hastane işlerinde biraz daha sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü insan derdini anlatamayınca biraz sıkıntı yaşayabiliyor. Ama şöyle bir şey var. İspanyollar samimi insanlar ve güler yüzlü insanlar oldukları için kendisi İngilizce bilmese de, siz İspanyolca bilmeseniz de size en kötü işaret diliyle bir şekilde yardımcı oluyorlar. Yani biz bunu hastanede de yaşadık, bürokrasi işlerinde de yaşadık. Bir şekilde gerçekten yardımcı oluyorlar. O yüzden hiç endişe etmenize gerek yok. Ben sağlık konusunda da söylediğim gibi sağlık konusunda çok endişe ediyordum. Ama çatpat İspanyolca ile bile bu işi halledebiliyorsunuz. Olumsuz gibi görünse de hiç endişe etmeyin. İspanya'da size İspanyollar yardımcı olacaktır. Sıradaki konumuz ulaşım. Ulaşım İspanya'da sevdiğim konulardan bir tanesi. Çünkü İspanya'da hem metro ağı hem de hızlı tren ağı gelişmiş durumda. Mesela Madrid-Barcelona arasını 2-2,5 saatte gidebiliyorsunuz. Ya da Valencia'da denize girmek istiyorsanız hemen yine 2 saatte ulaşabiliyorsunuz gibi hızlı tren olduğu için şehirler arası ulaşım kolay ve hızlı oluyor. Bunu seviyorum. Sıradakini alalım. Sıradaki konu hırsızlık. İspanya'da en sevmediğim konulardan bir tanesi. Maalesef İspanya'da cepçilik çok fazla oluyor arkadaşlar. Özellikle turistik bölgelerde, kalabalıkta, metrolarda çantanıza, cebinizde bir şey varsa cebinizdekilere dikkat etmeniz gerekiyor. Ruhunuz bile duymadan hırsızlık yapabiliyorlar. Ben geldiğimden beri 3 kere kendim hırsızlık teşebbüsüne maruz kaldım. Neyse ki hiçbir şey çaldırmadım çünkü dikkatliydim. Birçok da kendim dışarıdan başkalarına yapıldığını da gördüm. Bununla ilgili sosyal medyada da İspanyolların çok şikayet ettiğini duyuyorum ve görüyorum. Ev hırsızlığı çok fazla oluyor mu bilmiyorum. Zannetmiyorum ama gerçekten cepçilik var. Bu sizi şu anlamda korkutmasın. Canınıza bir şey olmaz, yani size zarar vermez. Tek başıma akşam saatlerinde de gündüz saatlerinde de istediğim her sokağa rahatlıkla girebiliyorum. Ama hırsızlık anlamında yani polis ve devlet nasıl bu kadar izin veriyor anlamıyorum. Tabii ki İngiltere kadar değil. Barcelona'dan daha güvenli
kendi şahsi fikrim ve deneyimlerim üzerine ben Barcelona'da bir tık daha kendimi güvensiz hissediyorum. Mesela Türkiye'de telefonunuzu masada bırakıp çantanızı da eşinize emanet edip tuvalete gidebilirsiniz ama İspanya'da ben bunu da yapamıyorum. Kesinlikle telefonu masada bırakıp yemek yemeyin. Özellikle dışarıda, restoranlarda da olabilir. Fark etmeden anında çaldırabilirsiniz. Ruhunuz bile duymaz. Yani kalabalıklarda çantanıza dikkat ederseniz, ki İspanyollar bile çantaları önünde geziyorlar. Bu sevmediğim özelliklerden bir tanesi. Sıradaki benim de çok sevdiğim bir şey siesta. Siesta kültürü gerçekten güzel. Yani öğlen vakti hemen uykuya yatıp dinleniyorlar. Bu güzel ve sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Ama bazen olumsuz olabiliyor. Ne gibi? Atıyorum karnınız acıktı ve bir yerde yemek yemek istiyorsunuz ama restoranlar kapalı ve size almıyorlar gibi. Bu olabiliyor. Onun dışında resmi bir işiniz varsa ve hızlıca halletmeniz gerekiyorsa siesta'ya girdilerse halledemeyip beklemek zorunda kalabiliyorsunuz. Bunlar kötü yanları. Ama iyi yanları ise özellikle çalışanlar için siestalarda dinlenip uyuyorlar. Şehirler sessiz, sakinleşiyor. Ama bu söylediğim Barcelona merkez ve Madrid merkez için geçerli değil. En merkezden bahsediyorum. Örneğin Sol Meydanı'ndaki restoranlar ve mağazalar kapanmıyor. Bunlar siesta'ya girmiyor. Ama birkaç sokak arkadaki restoranları siesta'ya girmiş ve kapalı halde bulabilirsiniz gibi. Özellikle kasabalar zaten tamamen siesta kültürünü uyguluyor. Bence güzel. Hemen olumsuz bir tane alalım. Tamir ve tadilat işleri. Tamir ve tadilat işleri hem olumsuz hem de komik bence. Çünkü tamir ve tadilat işleri biraz yavaş ilerliyor arkadaşlar ve Türkiye'de bir usta hem boya yapıp hem elektrik işini halledip hem de lavabonuzu tamir edebilir ama İspanya'da bir kişi uzmanlığını sadece yapıyor. Yani elektriğe başka, boyaya başka, bir vida takılacaksa ona başka insan gelebiliyor. Maalesef bu pratiklik mi yok diyeyim bilmiyorum. Aslında kötü anlatmak da istemiyorum çünkü bir yandan da güzel bir özellik. Çünkü bir işi uzmanı yapmalı ve güvenlik açısından daha doğru. Ama Türkler gibi hem hızlı hem de pratik insanlara bu biraz ağır gelebiliyor. Onun dışında bazı işlerde belediyeden resmi bir izin alması gerekebiliyor ustanın. Bu yüzden de işler uzun sürebiliyor. Bir de randevuyla çalışıyorlar ve atıyorum ufacık bir iş bile 1-2 haftasına sarkabiliyor. Genel olarak bence olumsuz. O zaman bir tane iyiye geçelim. Şimdi sana bir tane iyi vermeyeceğim. Çünkü zaten iyiyi herkes söyler. Ben sana ekstra bir tane kötü söyleyeceğim. Hadi bakalım. Yavaş hizmet kültürü. Evet. Örnekle anlatayım. Bazen garsondan hesap istediniz. Yani yemeğinizi bitirdiniz ve kalkacaksınız. Hesap 15 dakika boyunca gelmeyebiliyor. Yani bu her zaman böyle değil ama olabiliyor. Aslında bunu garson bir kötülük olarak yapmıyor ya da hesabınızı unuttuğu için yapmıyor. Hızlı olmakla ilgili bir derdi yok. Yavaş, yani siesta kültürünün olduğu bir ülke olduğu için yavaş olmayı bir problem olarak görmüyorlar ve 15 dakika sonra hesabınızı getirebiliyor. Bir de geldiğinde şunu da yapabiliyor. Geliyor ve hesabı getiriyor. Yani hesapla birlikte post cihazını aynı anda getirmiyor. Bir de onu bekliyorsunuz. Post cihazının gelmesini bekliyorsunuz. Bu olabiliyor. Bir de şu da var arkadaşlar. Yani buna direkt kötü diyemem. İyi olmasına alıştım diyebilirim. Restoranların dışarısında insanların kuyruk beklediğini görebilirsiniz. İçerideki insanların yemeğini bitirmesini bekleyen ve daha sonra oturacak olan insanlardan oluşuyor. Bazen 15-20 dakika, bazen yarım saate varan kuyruklarda insanlar bekliyorlar ve acele de etmiyorlar. Yani sabırla o restorana oturmak için bekliyorlar ve bu tüm restoranlar için geçerli. Bu beni çok şaşırtıyordu ilk geldiğimde. Benim belirlediğim konular bu kadar. Ama senin son olarak söylemek istediğin bir şey varsa dinleyelim. Benim söylemek istediğim bir de şu var. İspanyollar Türk olduğumuzu duyduklarında yüzlerinde bir gülümsemeyle bizi karşılıyorlar ve Türkiye ile ilgili bildikleri bir şey varsa hemen onu söylüyorlar, kebap gibi. Bilmiyorlarsa da, yani bildikleri bir şey yoksa da soru soruyorlar, öğrenmeye çalışıyorlar. Genel olarak Türkleri seviyorlar ve güzel karşılıyorlar diyebilirim. Bunu eklemek istiyorum. Bu benim çünkü çok hoşuma gidiyor. Bir de sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. 2 yıldır buradayız. Tabii ki deneyimimiz 10 yıl burada yaşamış birisiyle aynı değildir. Zamanla fikirlerimizde değişiklikler olacaktır. Ama genel gözlemlerimiz bu. Göç etmek kolay değil arkadaşlar. Yeni bir yaşam kurmak gibi düşünün. Sıfırdan bir
çocukmuşsunuz gibi düşünün. Yepyeni bir kültürü öğrenmeye başlıyorsunuz. Bir çocuk gibi yeniden eğitiliyorsunuz. Dil öğreniyorsunuz. Zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Bu yola çıkacaksanız eğer her şey Pollyanna gibi güllük gülistanlık olacak diye düşünmeyin. Zorluklarını bilerek, bunları kabullenerek bir yere göç ederseniz ve bu zorluklarla ben baş edebilirim derseniz işiniz daha kolay olacaktır. Çünkü Türkiye'de de ve dünyanın hiçbir yerinde her şey her zaman güllük gülistanlık olmuyor. Ama başaramayacağınızı düşünmeyin. Biz yaşamımızın bir döneminde yurt dışında yaşamayı deneyimlemek istedik. Bu yola öyle çıktık ve İspanya'yı da çok sevdik. Umarım sizler de videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca sorularınız varsa da yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videolarımızda bunları da çekmeye çalışırız. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.